Sizlere zakkumlar eşliğinde kocaman bir merhaba. Keyifler nasıl? Efendim vakit bu vakit deyip kendimi hemen dışarı attım. Yalnız bu son dönemlerde en çok şikayetçi olduğumuz şey buralar yanıyor. Burası çok sıcak. Ama dedim ki bu böyle olmaz. Hadi biraz gezelim. Bir iki yer keşfedelim. Çıkmışken de sizi Nevzat Biçer Parkı'ndan götüreceğim. Aydın'da en sevdiğim yerlerden birisi burası. Zaten gençler de böyle akşamüstü oldu mu yiyeceklerini içeceklerini alıp böyle arkadaş çevresiyle burada toplanıyorlar. Mantıklı. Çünkü Aydın'da çok fazla gidecek yer yok. Kafelerde bir yerden sonra sıkıyor. Hadi hep birlikte yürüyelim. Ben aslında bu kafeye geçenlerde de gelmiştim. Ama o kadar doluydu ki oturacak yer yoktu. Yani aslında vardı ama çok kalabalık olduğu için insanlarla dip dibe de oturmak istemedim. Garsonlardan birinin elinde kremalı kruvasan gördüm. Yani şu anda gördüğünüz kruvasan. Dedim ki ben bunu kesin denemeliyim. Ama o gün çok kalabalık olduğu için vazgeçtim. Dedim bir dahaki sefere gelirim. Bunun için de buraya bugün döndüm. Bu kruvasanı gerçekten beğendim. Tam benlik. Krema, marmelat, 10 numara 5 yıldız. Yanına bir şey almadım ki tadını daha güzel çıkartabileyim diye. Herkese kremalı kruvasanı tavsiye ederim. Şimdi konuyu değiştiriyorum. Ben birkaç haftadır seyahat etmek istiyordum. Hatta bunun için günübirlik turlara falan baktım. Hani çok fazla uzaklaşmadan ne yapabilirim diye. Birkaç defa yer ayırttım. Ama ne hikmettir bilmem. Bir şekilde olmadı, gidemedim. Ya araç bozuldu, ya yerleri olmadı. Bir şeyler oldu yani. Bundan mütevellit ben gene kaldım Aydın'da. Dedim bari fazla bir şey yapamıyorum. Madem şehir değiştiremiyorum. Bazı yeni tatlar, yeni yerler görelim madem. Olduğumuz yerde değerlendirelim zamanımızı. Bakarsınız şeytanın bacağını kırarız böylelikle. O da belli olmaz. Aslında birkaç planım var ama nazar değecek diye de böyle açıklayamıyorum. Hatta çevremdekilere de pek söylemek istemiyorum ki nazar değdirebilirler diye. Zira yaşandı. Böyle bir plan yaptığım zaman, birini anlattığım zaman kesinlikle bir şey çıkıyor ve o olmuyor yani. Ben onu gerçekleştiremiyorum. Bu yüzden şimdilik planlarımı kendime saklıyorum diyelim. Son dönemlerde boş zamanım çok olduğu için 1500 defa başlayıp 1500 defa bıraktığım İngilizceye geri döndüm. Dedim ki bu sefer inşallah öğreneceğim tam anlamıyla. Şimdilik hayatımda kesin olan bir şey varsa İngilizce çalışma mevzusu. Bu arada küçük bir not düşeyim. Ben aslında 1-1,5 ay kadar çalıştığım sektörde tekrar başka bir yerde işe başlamıştım. Fakat yollarımızı ayırma kararı aldık. Yani ben gerçekten bu işler yani fiziksel işlere göre değilim. Bunu anladım. Biraz böyle iş hayatına ara verip biraz daha kafayı dinleyip tekrardan bu konuya dönmek istiyorum. O yüzden şimdilik zamanım çok. Malum yaz da geldi. Tatil mevsimi de başladı. Bu dönemde çalışırken sevdiğim ve yapamadığım, yapmayı özlediğim şeyleri yaparak geçirmek istiyorum. Rakı içen öldü de su içen ölmedi mi? Bazen biraz da böyle koyu vermek lazım. Umarım sizler de hayattan zevk alacağınız bir dönemi yaşarsınız. Çünkü bazen insan kendini kaptırıyor. Daha fazlasını istiyor. Daha fazla çalışayım, daha fazla para edineyim. Daha fazla derken bir bakmışsınız aslında ömrünüz akıp gitmiş. Pişman olmamak lazım.
Hayattaki en önemli şeylerden biri de bu. Her neyse, ben burada kruvasanı götürürken ne düşünüyorum derseniz eğer, harıl harıl yolda gelirken gördüm kafede bir bardak kahve içmeyi düşündüm açıkçası. O kadar hoşuma gitti ki o kafe. Daha önce de görmüştüm ama pek ilgimi çekmemişti nedense. Dedim madem tatlıyı gömdüm, yani biraz da böyle kafein alalım diyerekten buraya geldim. Kafeye gerçekten bayıldım. Benim son dönemlerde takıntılı olarak içtiğim flat white. O da neymiş derseniz eğer, kısaca şöyle açıklayayım. 2 tane shot, süt. Bu. Shot'tan da kastım espresso. 2 bardak espresso, içine de süt koyuyorlar. Kahvemi de alıp daha önce kafenin önünden geçerken gözüme kestirdiğim yere oturdum. Size biraz ortamı da göstereyim. Artık ufaktan benim için eve gitme zamanı. Eve gitmeden önce şöyle kısacık da olsa bir yeşilliği size göstereyim dedim. Az biraz gönlümüz açılsın değil mi? Şimdilik benden bu kadar. Gelecek videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.